Şebnem Tacıkut ne diyor? Ben mutsuz çocuklara seans yapıyorum diyor. Ruh eşi diye bir şey var ama yanlış biliyoruz. Öleceğiz diyoruz, savaş çıktı diyoruz, ekonomi kötü diyoruz. Kişinin ihanetini mi soruyorsun? Kendisine ihanetini Kişinin soruyorsun. ihanetini. Peki şimdi cebimizdeki paranın değeri azaldıkça biz Daha da kendimize... azalacak. Şimdi çocuklara yardım Ya edin. evet, çok dövülen yere kadınlara yapabilirler yardım yani. edin, aç insanlara yardım edin. Ben hazırım ve buradayım. Selam selam. Zamansız sorulara hoş geldiniz. Bugünkü konumuz İlişkiler. ilişkiler. Sor bakalım Halime. Gelsin. Salla gelsin. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi birazcık bu genel sorulardan başlayalım hocam. Genel ilişkilerle alakalı anne çocuk olur, eş olur. Biraz onlarla ilerleyelim bu bölümde. Olur. Çocuğumuzu gerçekten bir ruh olarak mı görüyoruz yoksa onu kendi eksiklerimizi tamamlamak için kullandığımız bir proje olarak mı görüyoruz? Tabii ki proje olarak görüyorlar. Çocuklarını kendi yarattıklarını düşünüyorlar. Yapamadıklarını çocukların üzerine maratona çıkarır gibi kendi yapamadıklarını aileler çocuklarına baskılama yapıyorlar. Her şeylerine karışıyoruz. Her şeylerine karışıyorlar. Mesela ben bir istenmeyen çocuktum. Erkek bekleniyordum biliyorsun. Ve erkek gibi davranabilmem için bakıyorum da yıllar öncesinde ne baskılar. Hava yollarına da sınava girmiştim. Hostesliği kazanmıştım mesela. Fransız Hava Yolları'ndaydı. Babam, Fransızcam o zaman iyiydi. Babam göndermedi. Sonra istediğim okulu okuyamadım. Dedi ki kız evlat gidemez dedi. Çünkü kız evlatı sahip çıkması gerekiyordu. O istenmeyen çocuk ve erkek beklentimden dolayı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Özellikle de erkek bekliyorsak ve erkek de geldiyse babasının oğlu olmasını, annesinin biricik oğlu olmasını, bütün sorumlulukları almasını bekliyoruz. Ya da aile okul okumadıysa çocuğun okul okuması için ve işte ya öğretmen ya avukat ya doktor olması için de baskılama da yapabiliyorlar. Çocukları kendi hayallerimizin peşinde koşturmaya çalışıyoruz. Onların bir birey olduğunu unutuyoruz, duyguları olduğunu. Onların hayata bakış açılarını, onların fikirlerini önemsemiyoruz ve genelde de hep azarlıyoruz. Vur elimiz de var, sözlerimizle vuruyoruz, fiziksel vuruyoruz. Çocukları kendimiz gibi, aslında istediğimiz kendimiz gibi yetiştirmeye çalışırken kendimizin kopyası şeklinde yetiştiriyoruz. Şebnem Tacıkut ne diyor? Ben mutsuz çocuklara seans yapıyorum diyor. Mutsuz çocuklara eğitim veriyorum diyor. Çünkü şu anda 50-60 yaşında olan bizim genelde danışan yaş kitlemiz bu. Hep benden büyükler beni seçiyor. Çok da mutluyum ama içlerine bir bakıyorum. Hepsi mutsuz çocuk ve çocuklarını da maalesef mutsuz çocuklar şeklinde yetiştirmişler. Yapmayalım ya. Yapmayalım. Bu videoda izliyorsanız sen değişirsen dünya değişir. Gel şimdi bari kararını ver ki bilinçaltının derinliklerine inelim. Oradaki sakladığın çocuklukta atalardan oradan buradan olan travma anılarla ilgili ruh vehçelerini bulalım. Seni şimdiye bir toparlayalım ki en azından çocuklarının torunları Rahat etsinler. rahat etsin derim ben. Doğru hocam, haklısın, bence de öyle. Şimdi sevgilimiz bizim hayatımızdaki eş ruhumuz mu yoksa yalnızlıktan kaçış olarak gördüğümüz bir konfor alanı mı? Gerçekten ruh eşi diye bir şey var mı? Ruh eşi diye bir şey var ama yanlış biliyoruz. Aslında bizler hep ruh eşleriyle birlikteyiz tüm enkarnasyonlarımızda ve ruh ikizimize doğru kavuşmak için de son enkarnasyonlara doğru yolculuk yapıyoruz. Ruh ikizimizi arıyoruz. Sadece eş değil bunlar arkadaşlar. Karı koca olarak düşünmeyeceksiniz her zaman. Yani bir kız arkadaşın da senin ruh eşin olabilir. Bir yeğenin, kuzenin ruh eşin olabilir ya da Ruh ikizin müdürün, olabilir. patronun ruh eşin olabilir. Evet, ailemiz ruh eşlerimiz ama hepimiz ruh ikizimizi aramak için dünyaya geliyoruz. Yalnızlıktan kaçıp sığındığımız liman mı? Yalnızlıktan... Gerçekten ruh eşi Evet, mi? aynen öyle. Mesela ben çoğu birliktelikler biliyorum. Kadın hem eşini, hem ailesini, hem çocuğunu yönetiyor. Tüm yönetim onda ve aileyi bir şekilde aynı şeyin altında tutup onun istedikleri olsun diyen hanımlar var. Ya da adam kendi doğrultusunda çoluğunu, çocuğunu, hanımını o derecede hapsediyor duygularına ve kendi isteklerine. Yani aslında güvenlik duvarı olsun diye evleniyoruz bence. Güvenliğimiz olsun diye. Hayatı tehlikeli buluyoruz, akışa güvenmiyoruz, daha kötü şeyler olacak diyoruz, öleceğiz diyoruz, savaş çıktı diyoruz, ekonomi kötü diyoruz. Yani bana yardımcı olsun hem de yalnızlığım gitsin. Yatakta da yalnız yatmayayım diyoruz. Ben mesela yalnız yatmayı çok seviyorum. Hatta belli bir yaştan sonra da eşimizden yalnız da yatmaya başlıyoruz. Evet, belli bir süre sonra Birlikte bütün yatmak. evliliklerde oluyor Bütün zaten. evliliklerde oluyor daha rahat edebilmek için. Yani kesinlikle bütün evliliklerimiz yalnızlıktan kaçmak için bir liman haline geldi ve karşı tarafı suçlamaktan kendi yaşam sorumluluğumuzu da almıyoruz. Eğer böyle ilişkileriniz varsa ilişki karmasıyla aranızdaki tüm negatif bağları kesip
Niçin onu dünyanıza aldınız? Sevgi için mi aldınız, güç için mi aldınız? Sevgi derken koşulsuz sevgi mi, gücü fiziksel mi görüyorsunuz? Buradaki dipnotlara bakın. Eğer böyleyse negatif inançlarınız sadece yalnızlık için bir liman olarak seçmişsiniz. Eş arkadaşlarınızı. Ruh ikizi konusunda sonra konuşuruz. Çok önemli bir konu. Tamam, ondan notumuzu alalım. Evet. Şimdi hep en büyük olay bu ya. Biz hatırlarsan bir aldatılmak videosu da çekmiştik. Ne kadar çok izlenmişti. Aldatılmak bir ihanet midir? Yoksa senin haktan başkasına mutlak anlamda taptığın o putun kuantum düzeyinde yıkılması mıdır? Nedir bu ihanet? Şimdi kişinin ihanetini mi soruyorsun? Kendisinin ihanetini Kişinin mi soruyorsun? ihanetini. Başka bir kişinin ona ihanetini mi soruyorsun? Ya da kişinin karşı tarafa ihanetini mi soruyorsun? Bir sürü ihanet var, evet, aldatma doğru. var yani. Yani kısa şöyle bir bize birazcık anlatacağım Şimdi ya. kişi eğer başkasını aldatıyorsa, ben birini aldatıyorsam, Evet. aslında kendimi aldattığımı görmek için başka birini aldatıyorumdur. Burada bedensel hazlar, zihinsel karmaşalar ve ruhumu inişleri ön plandadır. Ve bunu keyifle, zevkle yapıp bir başka aldatmaya geçiyorsam da aslında kendimden uzaklaştırmak için karşı tarafı aldatıyorumdur. Yani aldattığım zaman daha fazla aldatmalar için kendime yol açıyorumdur. Evet. Yani kendimden uzaklaşmanın bir yoludur aldatmak. Olmamaktan olmaya çalışıyorumdur. Olmayarak olmayı, yani acı çekerek, dibini görerek olmayı seçiyorumdur. Ama eğer aldatılıyorsanız, eğer biri sizi aldatıyorsa siz kendinizi yetersiz, değersiz, küçük görüyorsunuzdur ve karşı tarafa diyorsunuzdur. Aldat ki benim bir gücüm ortaya çıksın. Aldat ki ben aldatıldığımı anlayayım. Kendi başıma da yapabileceğime, birine ihtiyaçlı olmadan da var olabileceğimi anlayayım diyorsunuzdur. Eğer kişi kendini aldatıyorsa, duygularında, düşüncelerinde, yaptıklarında kendini aldatıyorsa ve hep de geri dönüyorsa, geçmiş olaylara, geçmiş ruhsal veçelerini bıraktıkları yere ya da düşünüp illüzyon yapıp yapmıyorsa da kendini aldatmaktır. Kendi kul hakkından yiyordur. Bu da yine üçü de olmamaktan olmaya çalışmaktır. Şimdi olmayarak da oluyoruz. Nasıl oluyoruz? Acıdan oluyoruz, kederden oluyoruz, yargıdan oluyoruz, üzüntüden oluyoruz. Ve oradaki o döngüde bir kuantum dolanıklığı, ta ki bu videoyu izleyip ana ben olmamaktan olmaya çalışıyorum. Olmamaktan olmak demek de olmamak demektir. Varım Şebnem, hemen bir aloyla bize ulaşabilirler. Birlikte başarabiliriz. Oradaki ana kodları ya da döngüleri çözebiliriz. Seçim sizindir. Peki şimdi cebimizdeki paranın değeri azaldıkça biz Daha da kendimize azalacak. evet Bunu söylüyorsun unutmayın. zaten. Daha da azalacak, daha da sıkışacağız. Daha da darlaşacağız. Başka ne yapsın ilahi sistem bize? Yani şimdi cebimizdeki para azaldıkça biz kendimizin değerini düştüğünü hissediyorsak eğer. Tabii ya, düşünsene. Ki hissediyoruz yani. Ki bankadaki para ya da kredi kartının imtihatında kendini değersiz hissetmez mi insan? Evet, Vallahi evet. de hisseder. O Ben de zaman hissederim. nerede bizim insanlığımız? Böyle biz sadece piyasaya göre kendimizi şekillendiren bir meta gibi miyiz? İnsanlık nerede? Sırf bu paraya mı bağlı? Para Evet, paraya bittikçe. bağlı. Geçenlerde bir arkadaşım ne demişti? Para dinine geçtik. Hatırladın mı? Para dinine geçtik. Dinimiz, imanımız. O ne kazanıyor, o ne yapıyor, o nereye ne harcıyor, nereye gidiyor. Onda var, bende yok. Para dinine geçtik. Yani tüm konuşmalarımızda, tüm öğretilerimizde, tüm yaptıklarımızın altında mutlaka para var dedi. Hatırladın değil mi? Evet, evet. Evet, gerçekten para dininin olduğu bir zaman dilimindeyiz, katılıyorum. Böyle bazı içerilerinde ışık olan ve asla para için yapmayan kişiler var. Bu şimdi onları da hemen diyecekler ki ama alıyorlar, para da alıyorlar, şöyle de alıyorlar. Çünkü bir döngü ve bir denge var. Orada o dengeyi tutman lazım. Evet ya, Şartlara uyduk yani biraz. Zamanın şartlarına uyduk mu? para gelir ama biliyor musun? Hani para gelir, kıtlık bilincimiz var, para gelir gider kodumuz var, para gelir kirlidir kodumuz var. Ama şu anda her şeyin kötü olduğu dönemde rahat yaşayan, konfor alanı iyi olan kişiler de var aramızda ve insanlara da para dağıtan, hayırlarını yapanlar da var. Onların sözlerinde sevgi var. Onların sözlerinde şükürler olsun var, hamd olsun var. Şimdi mesela telefon açıyorlar, diyorlar ki çok pahalı ya da telefon açıyorlar. Neye göre, kime göre değil mi? Tabii ki herkesin Ya da bütçesine telefon göre açıyorlar, diyorlar ki param yok, şuyum yok. Sizin ağzınızda param yok lafı oldukça sizde para olmayacak. Çünkü bizler ruhumuzu saniye koymak için buraya geldik. Para kazanmak için gelmedik. Lütfen dikkat. Sözü Evet, çıkartın ağzımızdan, lügatınızdan. aynen, ağzımızdan çıkanlara da her zaman dikkat edelim diyoruz zaten. Anneme duyduğum
öfke gerçekten ona mı ait yoksa kendi içimdeki büyüyememiş çocuk versiyonunun bugüne vuran gölgesi mi? Aynen öyle. Bak hem sordun hem cevapladın. Senin fikrini alalım. Annene Yani bence de duyduğun öyle. öfke sana mı ait yoksa içindeki çocuğa mı ait? Evet, büyümemiş Ama içimdeki çocuğa çocuk da ait. bir yerden sebeplenmiyor mu sonuçta bu öfkeler Oradan için? sebepleniyor. Şimdi mesela bilinçaltına girdiğimizde şimdi anlatıyoruz. Şöyle böyle böyle de diyoruz. Orada bütün konuşmalarımız belirli yaşlara ait oluyor. Yani diyelim ki sen öfkeni konuşurken 7 yaşındasın, travma anına bağlandın. Ya da sen parayla ilgili kıtlığını konuşurken atalarına bağlısın. Ya da sen ilişkilerle ilgili bir sorunun varken ilk önce gidiyorsun, İlk aldatılmana bağlanıyorsun. Oradan babanla ilgili ilk konuşmana bağlanıyorsun. Sonra bugüne dönüyorsun. Tekrar geçmişe gidip. Yani bilinçaltına girdiğin zaman bilinçaltı her konuyla ilgili, her duyguyla ilgili, her düşünceyle ilgili belirli yaşlarda konuşuyor. Şu anda mesela sen bile günlük konuşmalarda benle konuşurken bile o diyorum Halime gitti bilinçaltındaki şu yaşa, sonra bu yaşta, sonra şöyle. Öylelikle gördüğün zaman kuantum alandan baktığın zaman zaten karşındakini yargılayamıyorsun. Kuantum alan sana tüm gerçekliği veriyor ki evet içindeki çocuğa aittir. İçinizdeki çocukları gelin şifalandıralım. Evet gelin arkadaşlar şifalandıralım. Doğru burada tek bizimle sadece ilerlediğiniz yerleri biz zaten size diyoruz ki lütfen beraber. Biz ne yapıyorsak %50-50'dir her zaman. Birazcık da gündemimize biraz konuşalım. Savaşın ve kıtlığın gölgesinde kefenim marka olsun diyecek. Gördün değil mi onu? Görmez miyim ya kefenin marka Bu olsun maddeye diyorlar. sıkışmak nedir ya? Bu statü göstergesi nedir hocam? Nasıl bir çaresizlik bu ya? Kefenin marka ya. Gördüm onu da. Artık dalga geçiyorlar herhalde diye düşünüyorum ben Yok yani. yok alanlar varmış. Yani böyle bir şey Ya yok ne olacak peki kefenin marka oldu Kim diye. gördü? Toprağa girdi kefen. Ne oldu yani? Ne oldu yani? O kadar para gitti. Bayağı da pahalıymış o kefen. Bunun sebebi nedir bu? Ya Asıl onlar sebep. da çocuklara yardım edin ya. Otizmli çocuklara yardım Ya edin. evet, çok dövülen yere kadınlara yapabilirler yardım yani. edin. Aç insanlara yardım edin diyorum benim fikrim ama yani onları da yapacaklar, bize örnek olacaklar. Yani Doğru. işte biz burada Nereden göreceğiz biz bunları burada yoksa? yorum yapabiliyoruz. Acaba hangi duygusunu bastırmak ya da hangi duygusunu coşturmak için alıyor? O da tekamül ediyor kefene bu kadar para vererek. Evet farklı. O da farklı bir bakış açısı. Evet son sorumuzda yormayalım seni artık. Bugün elindeki her şeyi ailemi, sevgilimi, paramı kaybetsem geriye kalan o çıplak benlik ile tanışmaya, onu sevmeye acaba ben gerçekten hazır mıyım? Sen hazır mısın? Hazır mısın? Ben hazırım ve buradayım. Siz de hazırsanız. Sen varsan ben de hazırım demektir. Siz de hazırsanız bir alo kadar yakınız. Birlikte başarabiliriz. Bir başka zamansız sorularda Hoşça kalın. görüşelim. Bugün konumuz ilişkilerdi.